Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Biz spor ve sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapan ve yapılan araştırmaları sizlerle paylaşmayı amaçlayan 3 akademisyeniz. Bugün spor öncesi beslenme yani pre-workout nutrition hakkında konuşacağız. Sporu herhangi bir seviyede yapan birçok insan için beslenme en çok merak edilen konulardan birisidir. Bu konudaki sorular çoğunlukla ne tüketmeliyim, ne zaman tüketmeliyim ve ne kadar tüketmeliyim şeklindedir. Ancak videonun en başından söylemek istiyorum. Bizim herkes için geçerli olduğunu iddia ettiğimiz standart bir bilgi paketimiz ya da sihirli tavsiyelerimiz olmayacak. Biz sadece bu konuda kabul görmüş genel yaklaşımları bilimsel temelleriyle değerlendirip sizlerin durumuna göre değişen seçenekleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü sizin sağlığınız başkasının tamamıyla kendine göre doğru kabul ettiği varsayımlar ile şekillendirilemeyecek kadar önemlidir. Antrenman öncesi karbonhidrat tüketimiyle başlayalım. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenler için karbonhidrat tüketiminin çok düşük miktarlarda olması gerektiğini kabul etsek de performans sporcuları için ya da kas kütlesini artırmak için spor yapanlarda karbonhidrat tüketimi gereklidir. Çünkü karbonhidrat en temel enerji kaynağımızdır. Yani yüksek kuvvet gerektiren bir iş sırasında kaslarımızın yakıt olarak kullandığı besin ögesidir. Diyelim ki siz yüksek tempolu bir koşu, bir sprint ya da kickbox, boks, güreş gibi kombat sporlarda tempolu aksiyonlar içeren bir antrenman yapacaksanız bu aksiyonlar sırasındaki enerji ihtiyacınızı %100'e yakın bir oranda karbonhidratın en küçük birimi olan glikozdan sağlayacaksınız. Yani sizin antrenmanlardan beklentiniz yağ yakmak değil de kuvvet kazanmak ya da kas kütlenizi artırmak ise karbonhidrat tüketmeniz gerekir. Karbonhidrat metabolizmasını çok fazla kafanızı karıştırmadan açıklamaya çalışalım. Siz karbonhidrat tükettikten sonra sindirim sistemi tarafından bu karbonhidrat parçalanır. Ayrışan glikoz önce kana, oradan da dokulara aktarılır. Örneğin kas dokusuna yani bir kas hücresine gelen glikoz paketlenerek glikojen şeklinde depo edilir. Daha sonra yapmanız gereken iş ağırlık kaldırmak gibi yüksek kuvvet gerektiren bir iş ise bunu yapacak olan kaslarınızdaki tip 2 kas lifleridir ve bunlar da enerjisini çok büyük oranda karbonhidratın en küçük birimi olan glikozdan sağlarlar. Kısaca yürümekten sprint atmaya doğru artan bir tempo, enerjinin elde edildiği kaynak açısından değerlendirildiğinde yağlardan karbonhidratlara doğru bir geçiş söz konusudur. Dolayısıyla antrenmandaki performansınız mevcut glikojen depolarınıza bağlıdır. Antrenmandan önce ne kadar karbonhidrat tüketmemiz gerektiği konusuna gelirsek. Elbette standart bir şey söylemek mümkün değil. Ancak yüksek tempolu bir antrenman yapacaksanız günlük karbonhidrat alımınızın yaklaşık %30'unu antrenmandan önce tüketmelisiniz. Diyelim günlük kalori ihtiyacınızı 2000 kalori olarak belirlediniz ve bunun %50'sini karbonhidratlardan almayı düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bu 2000 kalorinin 1000 kalorisini karbonhidratlardan almanız gerekir. Bunun da 300 kalorisini antrenmandan önce tüketmeniz gerekir ki bu yaklaşık 75 gram karbonhidrata karşılık gelir. Diğer bir yol da vücut ağırlığınızın %30'u ila %100'ünün gram karşılığını kullanmak. Örneğin 80 kilogramlık birisi için bu 25 ila 80 grama karşılık gelmektedir. Yapacağınız antrenmanın şiddeti ne kadar yüksekse siz de limitleri o derecede yukarıda tutabilirsiniz. Bazı gıdaların içerdiği karbonhidrat oranlarına bir göz atacak olursak, yenilebilir her 100 gramlık kısımlar için yulaf 55-60 gram, patates 17-18 gram, yeşil mercimek 20 gram, elma 15-20 gram, muz 20-25 gram oranında karbonhidrat bulundurur. Genel olarak tatlı meyvelerin yenilebilir 100 gramlık kısımlarında %20 civarında karbonhidrat bulunur. Tabii ki içerdiği su oranına göre ve türüne göre kısmen değişebilmektedir. Diğer taraftan yağlardan kurtulmak temel hedefiniz ise
ya da ketojenik diyet gibi karbonhidrat içeriği çok düşük bir beslenme tarzına sahipseniz, günlük karbonhidrat alımınızın tamamına yakınını antrenmandan önce yapmalısınız. Çünkü amaç yağlardan kurtulmak ise antrenmandan sonra tekrar kaslardaki glikojen depolarını doldurmak çok mantıklı olmayacaktır. Diyelim ki aralıklı oruç gibi bir beslenme tarzınız var. Bu durumda da hafif tempolu koşu ya da kardiyo tipi egzersizleri çok az karbonhidrat alarak, hatta tamamen aç karına da yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir çalışma, düşük karbonhidrat miktarlarıyla yapılan egzersizlerin egzersizden sonra yağ yakımını artırdığını göstermiştir. Çünkü 10-12 saatlik süreli bir açlıktan sonra karaciğerdeki glikojen depoları oldukça azalır ve yağ yakım moduna geçersiniz. Daha sonra yapacağınız hafif tempolu bir koşuda hem kaslarınızdaki glikojenleri hem de yağları enerji kaynağı olarak kullanabilirsiniz. 20-30 dakika koştuktan sonra kaslardaki glikojen depoları da oldukça azalır ve bundan sonraki süreci daha çok yağlardan enerji elde ederek kullanabilirsiniz. Diğer taraftan kaslardaki glikojen depoları tükendikten sonra çok yüksek şiddetli bir egzersizi zaten yapamazsınız. Çünkü bu tür durumlar için acil enerjiye ihtiyacınız olacak ve karbonhidrat tüketmediğiniz sürece de acil enerji kaynağı olan glikoz ve glikojenler vücudunuzda bulunmayacak. Ayrıca her gün antrenman yapmıyorsanız, antrenman yaptığınız günlerde karbonhidrat alımını artırmak, yapmadığınız günlerde ise bu oranı düşürmek yine yağ yakma amacınıza hizmet edebilir. Bu arada bütün durumlar için basit şekerler toplam tükettiğiniz karbonhidratın %20'sini geçmemesi gerektiği kabul görmüş genel bir yaklaşımdır. Antrenmandan önce ne zaman karbonhidrat tüketmemiz gerektiği konusuna gelirsek, yapacağınız yüksek tempolu bir antrenman için hafif miktarlarda olmak kaydıyla 1 saat öncesine kadar karbonhidrat tüketebilirsiniz. Ancak yediğiniz yemeğin içindeki protein ve yağ oranına da bağlı olarak antrenmandan 2 ila 4 saat önce yemiş olmak ve antrenmana kadar sindirim sürecinin tamamlanmış olması kabul gören genel bir durumdur. Ki bilimsel araştırmalarda da yüksek performans testleri genellikle yemekten 3 saat sonra yapılmaktadır. Karbonhidrat tüketimi ile ilgili birkaç konuyu daha açıklığa kavuşturmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu başlıklardan ilki düşük ya da yüksek glisemik indeksli karbonhidrat tüketmek. Glisemik indeks, siz karbonhidratı tükettikten sonra vücudun vermiş olduğu tepkiyi işaret eden sayısal bir değerdir. 1 ila 100 arasında ölçeklendirilir ve daha yüksek glisemik indeksli gıdalar kan şekerinizi daha hızlı yükseltir. Genel olarak düşük glisemik indeksli gıdaların daha çok tavsiye edilmesinin sebebi insülin kan şekeri arasındaki dalgalanmalarda ani değişimlere sebep olmamasıdır. Aslında bu tavsiyeler performanstan daha çok sağlıkla ilgilidir. Bu konuda en başta belirttiğimiz gibi basit şekerler, yani kana hızlı karışan, dolayısıyla glisemik indeksi yüksek şekerleri toplam karbonhidrat miktarınızın %20'sine kadar tüketebilirsiniz. Glisemik indeksle ilgili birinci çalışma toplamda 3400'den fazla atıf almış ve 19 çalışmanın sonuçlarını sentezleyen bir meta-analiz araştırması. Bu araştırma aslında egzersiz öncesi düşük ya da yüksek glisemik indeksli karbonhidrat tüketmenin dayanıklılık performansına çok önemli bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Glisemik indeksle ilgili benzer tasarıma sahip başka bir meta-analiz araştırması da aynı sonuçları destekliyor. Bir başka çalışma kapsamlı bir derleme makalesi. Bu makale aslında çok açık olan bir bilgiyi hatırlatarak çok fazla karbonhidrat tüketmenin glikojen depolarını artırmadığına dikkat çekiyor. Çünkü glikojen yaklaşık olarak karaciğerde 100-120 gram, kaslarda ise 350 ila 700 gram arasında ancak depo edilebilir. Bundan daha fazla karbonhidrat tüketimi vücutta önce yağa dönüştürülür ve daha sonra depo edilir. Bu çalışma aynı zamanda glikojen depoları tükendikçe performansın olumsuz etkilendiğinin altını çiziyor. Ancak düşük glikojen depolarıyla antrenman yapıp dolu glikojen depolarıyla yarışmanın dayanıklılık sporcuları için nispeten daha iyi bir gelişim stratejisi olabileceğine işaret ediyor. Bir diğer çalışma, ki bu çalışma
Türkçe yayınlandı ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından benim de doktora eğitimi aldığım dönemde gerçekleştirildi. Bu çalışmada yağ yakımını artıran temel faktörün karaciğerdeki glikojen depoları değil, kaslardaki glikojen depoları olduğunu belirtmektedir. Hatırlarsanız az önce karaciğerde 100, kasta ortalama 500 gram civarında glikojen depo edilebildiğini söylemiştik. Diyelim ki aralıklı oruç şeklinde besleniyorsunuz ve 16 saatlik açlık süresince kaslarınızı yoracak herhangi bir şey yapmadıysanız yapacağınız antrenmanda çok şiddetli değilse mevcut glikojen depoları sizin bu antrenman için enerji ihtiyacınızı karşılayabilir. Kısaca şu ana kadar konuştuklarımızı bir özetlemek gerekirse, amaç yağlardan kurtulmak ise aç karına ya da çok düşük miktarlarda karbonhidrat tüketerek antrenman yapabilirsiniz. Ancak amacınız yüksek performans ya da kas kütlenizi artırmak ise karbonhidrat tüketmelisiniz. Örneğin 80 kilogramlık birisi için bu miktar 25 ila 80 grama karşılık gelir. Yapacağınız antrenmanın şiddeti ne kadar yüksek ise ona uygun oranda karbonhidrat tüketebilirsiniz. Son olarak da yediğiniz yemeklerin sindirim sürecini göz önünde bulundurmak yine antrenmanın verimli geçmesi için size faydalı olacaktır. Şu ana kadar antrenman öncesi karbonhidrat tüketimi ile ilgili konuştuk. Konu önemli ve kapsamlı olduğu için elbette ki bir videoya sığmadı. Antrenman öncesi protein ve yağ tüketimini konuşacağımız ikinci videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın.